Özdemir Asaf'ın ne dediğini bilirsin, hissetmişsindir. Sakın bir şey bırakma yarına. Yarın yok ki. İşte tam olarak konumuz bu. O sihirli kelime. Yarın. Şimdi sana bir şey soracağım. Geçenlerde Twitter'da bir flood gördüm. Adam diyor ki, benim bir süper gücüm var. Bir günü 25 saat yapabiliyorum. Nasıl mı? Yapmam gereken işi yarına atıyorum. Komik ama gerçek. Hepimizin içinde ufak çaplı bir yarıncı var. Hani o hepimizin içinde yaşayan, koltukta oturup bize sürekli "boş ver, hallederiz, daha vakit var" diyen o rahat arkadaş. Sahneyi bir kuralım. Mesela diyorsun ki kendine, tamam, yeni bir dil öğrenmeye başlayacağım. İspanyolca. Hani şu La Casa de Papel'deki gibi konuşacağım. Hemen YouTube'u açıyorsun. Ama karşına ana sayfada kedilerin anlam veremediğiniz 10 hareketi videosu çıkıyor. Tamam, bir bakayım ne var ne yok. Hikaye o anda bitti. O tıklamayla birlikte İspanyolca rüyası bir sonraki güne devredildi. O video bitti, algoritma sana 3 tane daha benzer video önerdi. Sen farkında değilsin ama o La Casa de Papel planı bir anda 3 saatlik bir belgesel izleme maratonunun ilk kurbanı oldu. Bir bakmışsın saat gece 1 ama sen İspanyolca "hola" bile demedin. Beynin hemen devreye giriyor. Yorgunsun kanka, bugün gitmiş. En iyisi yarın sabah erkenden kalk, zihin açıkken 2 saat çalışırsın. Yarın yaparım. Telefonu prize takıyorsun, alarmı kuruyorsun, Instagram'da biraz daha geziniyorsun ve uyuyorsun. Ertesi sabah alarm çalıyor, gözünü açıyorsun, dışarısı gri. Hani o battaniyenin ağırlığını üzerinde hissettiğin an var ya, işte o an yarın sabah yapacağım süper kahramanı, şu an uyuyacağım kötü adamına yeniliyor. Alarmı kapatıyorsun ve o İspanyolca rüyası bir sonraki Netflix dizisine kadar rafa kalkıyor. Bunun bir de ofis versiyonu var. Pazartesi sabahı patronun sana bir görev veriyor. Son tarihi cuma. Sen içinden tamam çok iş var ama haftaya daha çarşamba var, perşembe var diyorsun. Salı günü geliyor, sen maillere bakıyorsun. Kahve makinesinin orada Mehmet'le muhabbet ediyorsun. Öğlen yemeği uzuyor. Derken bir bakıyorsun, perşembe akşam saat 17:45 ve sen o işe daha başlamamışsın. O an tanıdık bir duygu geliyor. Mideye oturan o hafif yanma, avuç içlerinin terlemesi, kalbin biraz daha hızlı atması. İşte o panik canavarının ziyarete gelmesi. Buraya kadar anlattığım şey hepimizin yaşadığı basit bir döngü. Ama bak burada çok sevdiğim, hatta duvara asılası bir söz var. Franz Kafka günlüğüne şöyle yazmış. Sonsuz gibi görünen günlerin aslında ne kadar çabuk tükendiğini fark ettiğin an yaşamaya başlamak için çok geç olabilir. Şimdi bu cümle kulağa ağır geliyor değil mi? Ama erteleme tam olarak bu. Günlerin sonsuz olduğu yanılgısıyla yaşıyoruz. Oysa farkında olmadan yarın yaparım dediğimiz her işle birlikte o günlerden birini daha eksiltiyoruz. Fark ettiğimizde ise genelde ya bir fırsat kaçmış oluyor ya da vakit daralmış oluyor. Peki bu erteleme bize asıl darbeyi nerede vuruyor biliyor musun? O okul projesinde ya da patronun verdiği işte değil. Çünkü onların bir deadline'ı, yani bir teslim tarihi var. O tarih yaklaşınca beynimizdeki panik butonuna basıyoruz, bir şekilde kötü de olsa o işi çıkarıyoruz. Asıl mesele deadline'ı, yani teslim tarihi olmayan işlerde, kendi kendine verdiğin sözlerde. Bu yaz kesinlikle gitar çalmayı öğreneceğim. Gitar köşede tozlanır. Artık daha sağlıklı besleneceğim. O akşam söylenip yine bir paket cips açılır. Şu kafamdaki iş fikrini kuracağım. Fikir 5 yıl sonra bir başkası tarafından yapılır ve sen "Aa, bu benim fikrimdi" dersin. Annemi daha sık arayacağım. Telefon rehberinde adı kayıtlıdır ama aylardır sesini duymamışsındır. Tim Urban o meşhur TED konuşmasında boşuna panik canavarından bahsetmiyor. Panik canavarı sadece bir patron ya da öğretmen kapıya dayandığında uyanıyor. Ama kendi hayallerin söz konusu olduğunda o kapıyı kimse çalmıyor. O yüzden maymun direksiyonu alıyor ve sen hayatın arka koltuğunda manzarayı izliyorsun. Biliyor musun? Bu durumu en iyi anlatan cümlelerden biri Oğuz Atay'ın Tutunamayanlarında geçer. Romanın bir yerinde kahramanın ruh halini anlatırken şöyle der. Her günü yaşamaktan çok geçiştirmeye çalışıyordu. Meseleleri çözmek yerine küçük yalanlarla daha uzak, belirsiz bir tarihi erteliyordu. Bu cümle ilk okunduğunda tanıdık gelir ama biraz düşününce insanın içine bir hüzün çöker. Çünkü fark edersin ki biz hayatı ertelerken aslında hayat bizi eskitiyor. Bugün yapmamız gereken şeyi yarına bıraktığımızda yarının getireceği güzellikleri de ötelemiş oluyoruz. Ve şu çok kritik bir nokta.
Erteleme alışkanlığı sandığımızdan çok daha sinsi bir şey. Biz onu basit bir tembellik sanıyoruz ama değil. Erteleme aslında bir duygu yönetimi problemi. Yapman gereken iş sana zor geliyor, sıkıcı geliyor ya da başarısız olma korkusu yaratıyor. Sen o olumsuz duyguyu hissetmemek için Instagram'a kaçıyorsun, YouTube'a kaçıyorsun, buzdolabının kapağını açıp acaba yeni bir şey var mı diye bakmaya kaçıyorsun. Yani erteleme bir zaman yönetimi sorunu değil, bir duygu düzenleme sorunu. Japonların bu konuda çok güzel bir felsefesi var. Kaizen derler. Büyük değişimlerin küçük adımlarla başladığına inanırlar. Dağı tek seferde kaldıramazsın ama her gün bir avuç toprak atarak onu yerinden oynatabilirsin. Peki bu lanet döngüden nasıl çıkacağız? Şimdi sana birkaç tüyo vereceğim. Ama motivasyon videosu tarzında değil, bizzat işe yarayan şeylerden bahsedeceğim. Çünkü motivasyon duş almak gibidir. Sabah işe yarar ama akşama etkisi geçer. Bize sistem lazım. Bize maymunun elinden direksiyonu alacak pratik silahlar lazım. 1. İlk adımın büyüsü. 5 dakika kuralı. Bir işe başlamak o işin en zor kısmıdır. Fizikteki sürtünme kuvveti gibi düşün. En büyük enerjiyi ilk harekette harcarsın. Şöyle yap. Ben bu projenin sadece giriş cümlesini yazacağım ya da sadece spor ayakkabılarımı giyeceğim. Koşuya çıkmak zorunda değilim. Kendini kandır. Beynine bu iş çok kolay. Sadece 5 dakika de. Göreceksin ki o 5 dakika çoğu zaman 50 dakikaya dönüşür. Bu arada aklıma geldi. Eski bir Türk filminde replik vardı. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Ne kadar doğru. Bunu biraz daha açalım. Diyelim ki bir sunum hazırlaman gerekiyor. A4 kağıdı bembeyaz, imleç yanıp sönüyor, sen bakıyorsun. İşte o an yapman gereken şey şu. Ben sadece ilk slaydın başlığını yazacağım. Sadece başlık. Sonra belki ikinci slayda geçersin, belki geçmezsin. Ama o ilk adım atıldığında beyindeki o donukluk hali çözülür. Çünkü eyleme geçmek, düşünmekten her zaman daha kolaydır. Karar vermek, o ilk adımı atmaya niyet etmek bile beyninde bir şalteri indirir. Sen o şalteri indir, gerisi gelecektir. 2. 10 dakika erteleme sanatı. Telefonuna sarılmak istediğinde, hadi bir çay koyayım dediğinde dur. O maymuna şunu söyle. Tamam maymun kardeşim, senin dediğini yapacağım ama 10 dakika sonra, şimdi değil. Bu 10 dakika prefrontal korteksinin yani beynin akıllı kısmının direksiyonu geri alması için gereken süredir. Bu küçük gecikme sana kontrolün sende olduğunu hatırlatır. Bir nevi dijital detoks değil, dijital diyet. Ama burada ince bir psikoloji var. Maymuna hayır asla Instagram'a bakmayacaksın dersen o maymun daha da hırçınlaşır. Tıpkı bir çocuğa şu kırmızı düğmeye sakın basma dediğinde onun tek isteğinin o düğmeye basmak olması gibi. Yasaklar her zaman çekicidir. Ama maymuna tamam birazdan yapacağız sadece 10 dakika sabret dediğinde onu yatıştırmış olursun. Ve o 10 dakika içinde genellikle işe dalar, maymunu tamamen unutursun. Stoacı filozofların çok sevdiği bir prensip vardır. Dürtü ile eylem arasına mesafe koy. İşte bu 10 dakika kuralı modern çağın stoacılığıdır. O mesafeyi koyabildiğin an özgürleşirsin. 3. Yarını programlamak. En sevdiğim taktik bu. Madem erteleyeceksin, bari onu da planla. Kendine bir ajanda al ya da telefonda notlar uygulamasını aç. Şöyle yaz. Saat 11 ile 12 ders çalışma. Saat 12 ile 12:30 suçluluk duymadan Instagram'da Reels kaydırma molası. Sana garip gelebilir ama bilim diyor ki bir keyif anını planladığında o keyfi yaşarken suçluluk duymazsın. Ve suçluluk duymadığın için de o keyif anı daha kısa sürer. Çünkü beynin bilir ki zaten saat 12:30'da işe döneceğim. Buna literatürde time boxing deniyor. Zamanı kutulara bölmek. Ne kadar net şekilde hangi işi hangi zaman aralığında yapacağını bilirsen o kadar az erteleme olur. Çünkü ertelemenin en büyük sebeplerinden biri belirsizliktir. Ne yapacağımı bilmiyorum, nereden başlayacağımı bilmiyorum duygusu seni dondurur. Ama elinde bir plan olduğunda o donukluk çözülür. Aristo'nun çok sevdiğim bir cümlesi var. Disiplin, özgürlüğe giden en kestirme yoldur. İlk duyduğunda çok tezat gelir insana. Disiplin nasıl özgürlük getirir? Ama düşününce anlarsın. İşini zamanında bitiren bir insan, akşam kafasını yastığa rahat koyar. Hafta sonu gezmeye gittiğinde aklı yarım kalmış bir Excel tablosunda kalmaz.
Disiplin sana o zihinsel özgürlüğü verir. 4. İç tetikleyicileri tanımak. Biraz önce ertelemenin bir duygu düzenleme sorunu olduğunu söylemiştim. O zaman yapmamız gereken şey şu. Ne zaman o maymun gelip "Hadi kalk bir şeyler atıştıralım, Instagram'a bakalım." diyorsa o an dur ve sor. Şu an ne hissediyorum? Sıkıldım mı? Kaygılı mıyım? Yetersiz mi hissediyorum? Yapacağım işi becerememekten mi korkuyorum? Bu duyguyu tanımlamak, ona bir isim vermek bile onun gücünü azaltır. Psikolojide buna duygu etiketleme denir. O duyguyu fark edip, şu an kaygılıyım, o yüzden kaçmak istiyorum" dediğin an, o duygunun seni kontrol etmesine izin vermezsin. Bunu küçük bir not defterine yazabilirsin. Evet, eski usul, kalem kağıtla. Telefonun notlar uygulaması da olur ama kalemle yazmanın beyni farklı uyardığına dair araştırmalar var. Her neyse, yaz. Saat 15:30. Sunuma başlamak istedim ama Instagram'a girdim. Sebep, sunumu yapamayacağım korkusu. Bunu bir hafta yap. Bak bakalım hangi duygu seni daha çok tetikliyor. 5. Görevi parçala. Büyük bir işi düşündüğünde beynin alarm verir. Bu çok büyük, altından kalkamam der. Tıpkı bir deveyi bir lokmada yutmaya çalışmak gibi. Ama o deveyi küçük lokmalara bölersen her lokma daha kolay yenir. Diyelim ki bir kitap yazmak istiyorsun. Bu devasa bir hedef. Beynin direkt "Yok artık, daha neler" der. Ama kendine "Bugün sadece 200 kelime yazacağım" dersen beyin 200 kelime mi? Tamam, onu yaparız" der. Ve bir bakmışsın 200 kelime 500 olmuş, 500 kelime 1000 olmuş. Victor Hugo'nun dediği gibi hiçbir şey zamanı gelmiş bir fikirden daha güçlü olamaz. Bu söz ertelemenin ardındaki "henüz hazır değilim" düşüncesinin ne kadar güçlü bir direnç olduğunu anlatır. Ama işi küçük parçalara böldüğünde o fikrin zamanını sen belirlersin. Şimdi biraz daha derine inelim. Biz neden bu kadar çok erteliyoruz? Hiç düşündün mü? Eskiden insanlar da ertelerdi elbet. Ama ellerinde bizim gibi sınırsız bir dikkat dağıtıcı cephanesi yoktu. Televizyon vardı, o da her an her şeyi göstermiyordu. Kitap vardı ama onu da okumak için bir çaba gerekiyordu. Şimdi ise cebimizde sırf bizim dikkatimizi çalmak için milyon dolarlar harcanarak tasarlanmış algoritmalar taşıyoruz. Her Instagram bildirimi, her YouTube önerisi, her TikTok videosu beynimizin limbik sistemini hedef alan birer füze. Ve biz bu savaşta genellikle silahsız yakalanıyoruz. Farkında bile olmadan saatlerimizi kaybediyoruz. Sonra da kendimize kızıyoruz. Neden iraden bu kadar zayıf? Dur, kendine haksızlık etme. Bu senin iradenin zayıflığı değil, karşındaki gücün çok büyük olması. Sen bir insansın, karşında ise dünyanın en zeki mühendislerinin, psikologlarının ve tasarımcılarının ortak çalışması var. O yüzden önce bir nefes al ve kendini affet. Suçluluk duygusu, ertelemenin hem yakıtı hem de egzoz dumanıdır. Kendini suçlu hissettikçe daha çok ertelersin, erteledikçe daha çok suçlu hissedersin. Bu kısır döngüyü kırmanın ilk adımı kendine şefkat göstermektir. Ve son olarak sana bir tablodan değil ama bir gün batımından bahsedeceğim. Hani şu sosyal medyada gördüğümüz ama gerçekte başımızı kaldırıp bakmadığımız gün batımları. Eskiden büyüklerimiz derdi ki vakit nakittir. Şimdi bu laf çok klişe geliyor ama para dediğin şey kazanılır, harcanır, tekrar gelir. Ama vakit öyle değil. Vakit harcadığında yerine hiçbir şey koyamayacağın tek sermayen. Tim Urban'ın o meşhur konuşmasında gösterdiği bir tablo var. Karelerden oluşan bir tablo. Her kare bir haftayı temsil ediyor. 90 yıllık bir ömrün haftaları. Ve o tabloda işaretlenmiş kareler var. Onlar geçmiş haftaların. İşaretlenmemiş olanlar ise geleceğin. Ama en korkutucu olanı şu. O işaretlenmemiş karelerin ne kadarının sana ait olduğunu bilmiyorsun. Belki hepsi, belki yarısı, belki de sadece birkaç tanesi. Sen yarın yaparım derken aslında o karelerden birini boşuna harcıyorsun. Ve bir bakmışsın yarınlar bitmiş, elinde sadece keşke yapsaydımlar kalmış. Tarık Buğra'nın Yarın diye bir şey yoktur kitabının adı gibi, yarın sadece bugünün bir vaadidir. Ama o vaat bugün bir şeyler yapmadıkça hep boş kalır. Hadi şimdi git ve sana yarın yaparım dedirten o şeyi şu 5 dakikada yap. Bir adım at. O adım ister bir arama olsun, ister bir cümle yazmak olsun, ister sadece ayakkabılarını giymek olsun. Gönder gelsin. Bu videoyu buraya kadar izlediğine göre demek ki yarını beklemeden bir şeyler öğrenmeye niyetlisin. Bu güzel. Bu içeriklerin devam etmesi için beğen butonuna bir dokunuşunu bekliyorum. Yorumlara da yazabilirsin.
En son neyi erteledin?